Kimin gönlünden buralara gelmek, böyle yerler görmek ya da benzer yerler görmek istiyorsa dualarını kabul etsin. Bu da yaklaşık 180 TL falan yapıyor. İsviçreliler çok zengin efendim ve her 9 kişiden biri milyarder. Herkese ikinci günden günaydınlar efendim. Bugün o kadar güzel bir yerde uyandık ki hemen otelimizden ayrılıp yola koyulduk. Yeni bir köye gidiyoruz. Burada köylerin isimlerini ben söylenirken zorlandığım için direkt alta yazmayı düşünüyorum açıkçası. Almancayı söylemek gerçekten çok zor. İlk 3 gün boyunca Alman kantonlarındaki köylere gideceğimiz için isimler hep Almanca. Şöyle bir yer gördük. Karşıda gördüğünüz yerler aslında konaklama yerleriymiş. Yani şu otele aitmiş ama ben bunu görünce uzaktan böyle tepeden direkt böyle Moğolistan'da şamanların kullandığı çadırlara benzetmiştim. Yani üst yapısı olarak şamanların ayinleri mi falan var diye bir heyecanlandım ama değilmiş. Burası konaklama yeri olarak yapılmış. Şimdi tekrardan yola koyuluyoruz. Çok da geç kalmayalım. Kahvaltımızı çok güzel bir köyde yapacağız. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri İsviçre. Fiyatlara geçmeden önce şöyle bir ülkenin ekonomisine bakalım. Ülkede kullanılan para birimi İsviçre frangı. Refah seviyesi ve maaşlar yüksek, hayat pahalı. Yaşam maliyetleri Avrupa'daki diğer ülkelere göre daha yüksek. Öyle ki yaşam maliyeti sıralamasında ilk 10'da yer alan 5 Avrupa şehrinden 4'ü İsviçre şehri. Alplerin arasındaki bu küçük ülke çikolatası, ilaç firmaları, saat markaları ile biliniyor. Çiftçilik, süt ve süt ürünleri çok önemli. Peki ya asgari ücret? Net ve asgari ücret rakamı yok. En düşük maaşların 4000 İsviçre frangı civarı olduğu söyleniyor. O da Haziran 2024 kuruyla yaklaşık 146.400 TL. Tabi ücret üzerinden kesintiler, vergiler olabilir. Saatlik çalışma ücreti 20 İsviçre frangı diyebiliriz. 26 kanton yani bölgeden oluşan ülkede her kantonda asgari saatlik çalışma ücretleri ve konaklama gibi yaşam maliyetleri değişebiliyor. Şu anki kurla bir İsviçre frangı yaklaşık 36 TL. İsviçre denince tabi bankacılık sisteminden bahsetmeden olmaz ama onu diğer videoda uzun uzun konuşacağız. Destekleriniz için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi de genel fiyatlara bakalım. Şimdi bir marketten böyle kruvasan falan alacağız. Ne kadarmış kruvasanlar genellikle? 1.85. Ya fazla fiyat para değil yani. Bunlar İsviçre özgü müymüş? Evet canım. Appenzel'de yapılıyor. Bu ünlüdür Kraker yani. gibi bir şey herhalde. Yok, içi dolgulu, yumuşak böyle. Öyle bir kek gibi bir şey. Burada da market fiyatları. Portakal 3.20. O ne? Yumurta sanırım. Ne kadar değişik boyamışlar Değil mi? Ben de çok- etrafını. Boyamışlar mı acaba? Tavuğun cinsi mi bu? Tavuğun cinsi bu değildir ya, bence boyadır. Türkiye'de de çünkü Ne kadarmış? 4.50 frank. Mesela şurada peynirler falan 2.20. Salça domates fiyatları 2.10. Evet, en önemlisi ayçiçek yağıdır her zaman, bilirsiniz. Bunlar ayçiçek yağı değil ama değil mi? Bunlar sirke galiba. Bunlar kanola yağı. Kanola yağı. Evet. 5.95. İsviçre'de bir saatlik asgari ücretle ne alınabilir? Bir tane bundan alırsınız 6. Bir tane bundan alabilirsiniz 8. Hesaplıyorum. Yani gerçekten göstereyim. Bir tane sürme peynir alsak mesela 11. Ondan sonra yanına ne alalım? Tereyağı. Hadi. Şu artı. Bir de yanına cips alsak mesela. Bir saatlik asgari ücretle bunları rahatlıkla alabilir. Bir saatlik asgari ücret ne kadar oluyor? 20 frank. 20 frank. Evet 20 frank. Minimum 20 frank. Evet minimum 20 frank. Daha uyguna çalışsınlar yani. Evet bunları alabiliriz. Gördünüz. Bir saatlik Şimdi çalışmayla. Türkiye ile karşılaştırabiliriz. Arabamız şimdi boşta kaldı. Güvende midir efendim? Güvende. İsviçre güvenli midir? Bir sıkıntı yaşamayalım. Dünyanın en güvenli ülkesi. Suç oranı en az olan ülkelerden bir tanesi. Aynen öyle. Bu minik kavun. 4.60. Elim kadar. Bu özel ekmek falan mı? Sof, tereyağlı ekmek, kahvaltılık ekmek. Ne kadarmış? Bu 7.80 büyüğü, küçüğü de 5.10. İşte pahalıymış, o yüzden Evet. 7.80 deyince. Ya içinde bayağı tereyağı var. Ben bir ara ekmek Tereyağdan aldım. dolayı o zaman demek ki pahalı. Genelde hep şaraplar varmış. 9.95, 13.50, 29.50. Biz bunu nasıl yiyorlar ya? Vallahi yiyorlar.
Öyle bir Makarna 2.80. Bu yumurtaları da haşlanmışmış bunlar. Haşlandıktan sonra boyayıp böyle satıyorlarmış. Tayland'da da vardı bunlardan. Çeri domates 4.90. Çeri domates var mı? Var burada. Şurada var. Ya. İyi gördünüz. Kıvırcık 2.40. Fondü peyniri buranın en özel peynirlerinden bir tanesi o zaman. Raclette ve fondü peynirleri. Bunlar en özel peynirleridir yani. Bunlar kolay kolay 12.95. Türkiye'de bulamayacağınız şeyler. Türk soğanları bak. O soğan turşusu. Şöyle göstereyim. Evet. Dün yediğimiz yemekte de vardı. Soğan turşusu. Fondüyle yemiştik biz. Fondü değil, Raclette'in raclette'in yanına koyarlar. Eski kaşarlar. Evet. Burada uri En pahalıları bunlardır herhalde diyeceğim ama ne kadarmış? 5.90. Yok 22.50 galiba. Bu turşu soğan turşusu da hangisi acaba? Bunlardan bir tanesi. Bu elimdeki 200 frank. Bozdurmam lazım. Böyle yerlerde büyükten bozmak biraz zor olabiliyor. 35.95. Ya. Danke. 12 frank. 36 frank. Mersi. Şimdi bu elimdekilerde bozuk ne kadar bunlar? 4 frank 5 kuruş var. Parası olarak 5 frank almanızı istiyorum. O yüzden Tamam. verin. Şöyle verelim. Şimdi- Bu da yaklaşık 180 TL falan yapıyor. 5 frank İsviçre'nin en büyük madeni parasıymış. Şunlar da kağıt paralarımız. Bunları da sonra gösteririz bir ara. Çok güzel be. Hızlıca devam edelim. Günlük parasını atıyorduk. 5 frank ücretini atıp kağıdımızı alıp öyle geçiyorduk yukarı. Günlük 5 franga yukarıya çıkış izni vardı araçla. Yani kontrol eden biri yoktu. Hayır, Direkt yok. parayı bırakıp Evet, çıkıyorlardı. vicdanımıza kalmış yani. Burada da insanların vicdanına bırakınca insanlar yanlış yapmazlar. Bırakıyorlar o parayı. Evet. Ama Böyleydi. şu an zaten Artık kapalı. Bu da kapandı. Artık sadece tabanvayla. Ya çığ düşmesi oluyor. İkisinden biri oluyor genellikle. Ayrılık kaderimizde vardı diyor. Tekrar kavuşmak ise umudumuz yazmışlar. Bu Hristiyanlarda çok olan bir şey ya. Vefat Evet. eden yerlere trafik kazasıysa mutlaka bir Yol simge boyunca dağ bırakıyorlar. başkalarını da göreceğiz. Onların anısını yaşatmak adına böyle bir şey yapıyorlar yani. Buradan hızlı yukarıdaki manzara olan yere gideceğiz. Şu anda 45 dakikalık yolculuğumuz başladı. Vücudun alıştı hıza, tempoya. Kantonunda Stoygefal Şelalesi'ne giderken yol kenarında böyle minik yerler görüyoruz. Kulübecik gibi duruyor. Bu dağın adeta içine yerleştirilmiş doğal buzdolapları. Dışarı isterse 20, 28, 30 derece olsun. İçerisi 3, 4, 5 derece yazın ortasında bile. Kullanıyorlar mı peki? Şu anda kullanılmıyor. Artık Oo. normal kullanılıyor da. Ama gerçekten buzdolabı gibi. İçeriden soğuk Suratına geliyor yani. çok büyük bir soğuk vuruyor yani yaklaştığında. Hani buzdolabını açarsın böyle o kapağı açtığın gibi suratına vurur ya. Kim derdi buranın altında doğal bir buzdolabı var. Burada da uyarı veriyor. Önümüzdeki 150 metreyi hiç durmadan devam edin. Taş düşme tehlikesi var diyor. Hı. Yani arkadaşınızda ne olursa olsun siz devam edeceksiniz, tamam mı? Arkana bakma. Arkana bakma. Arkana bakma, devam et. Yani tehlike olduğunu belirtmişler girmeden önce. Taş düşme tehlikesinden dolayı da araçların girişini buraya yasaklamışlar. Normalde araçlar buradan geçebiliyormuş. Ama şu anda araç geçişi yok. Tabii ki araç geçişini yasaklamalarının sebeplerinden bir tanesi de daha az insanın buraya gelmesi olabilir. Çünkü ne kadar az insan o kadar az tahrip. Sadece burada yaşayan insanlar 8-10 tane aileye izin verilmiş. Onlar kendi araçlarıyla çıkıp inebiliyorlar. Demek ki bu bölgede yaşayan aileler için yaptılar bu buzdolaplarını. Doğal buzdolaplarını yani. Zamanında burada vefatlarda yaşanmış tabii taş düşmesinden dolayı. O arka tarafta gördüğümüz anıt da yine taş düşmesi sonucu burada vefat eden çift için yapılmış. Allah'a emanet. Devam edelim. Yağmur güneş, yağmur güneş sürekli yaz boyunca biçerler, balyalarlar. Bunlar kışın boyunca da bu taze otları ineklerine yedirirler. Alyalanmış otlar. Böyle görebiliyoruz. Zaten dün gördüğümüz yerlerde de bugün gördüğümüz yerlerde de hiç böyle yabani ot falan yok. Her yer nizami
Her yer aynı. Teleferik sistemi kurmuşlar. Bir şey taşımak için. Aynı Karadeniz mantığı işte. Şimdi çok uzakta kalıyor ama şurada ileride yukarıdaki yerlere ulaşmak için. Mart sonu Nisan başı gibi açılıyormuş bu yol ve kışın tabii ki yukarıdan molozlar birçok şey aşağı geldiği için sel sularıyla vesaire. O yüzden bu yol kapalı oluyormuş. Meşhur İsviçre'nin inekleri. Evet, ilk karşılaşmamız değil mi? Daha Evet. çok göreceksiniz. Grindelwald'da Sevebilir falan. miyiz? Tabii ki de. Sevdirirse sevebilirsiniz. acıtıyordur ya. Korktun mu? Korkma. Acıtma. Bu İsviçre'nin ineklerinin boynundaki çan özel bir çan. İsviçre vatandaşı olmak isteyen Hollandalı bir kadın incelemeler yapıyorlar vesaire. Sosyal medyasında bu ineklerin çanlarıyla ilgili alay edici bir ifade mi kullanmış? Sırf bu nedenle vatandaşlığını reddetmişler. Kendi kültürel değerimizle dalga geçiyorsun diye. Nerede inekler varsa orada çanlar da vardır. Neden? Bunlar çiftçilikle uğraşan insanlar, hayvancılıkla uğraşan insanlar ve inekler bunlar için çok önemli. Bir ineğin kaybı bile inanılmaz zarar verebilir. O yüzden ineklerin kaybolmaması için, daha da gidip yolunu kaybetmemesi için ellerinden geldiğince büyük çanlar da kullanıyorlar. Daha büyüklerini gördüm. Bunlar yine orta. Onlar daha böyle bir geleneksel çanlar diyebiliriz. Yolda karşımıza çöp çıktı. Alalım bari. Çöp bulduk. Ben şüpheleniyorum. Şu arkada giden turist bence bırakmıştır. Kim atacak? Ama beni böyle bulur hep. Gittiğim yerde. Şu yoktur derim bulur. Sri Lanka videomu hatırlarsanız. Ya aslında öyle diyorlardı. Tertemiz de bilmem ne de demiş. Şurada çöplüğün yanından geçmiştim. Böyle. Buradaki çanlar da ortalama çan, ineklerin çanları. Belki görürsek bazı ineklerin çanları çok daha büyük oluyormuş. Bunun sebebi de sesinin daha tok çıkması. Yani inekler uzaklara gittiğinde kolaylıkla bulabilmek için. Bu arada işte tabii ki bu alanda yaşayan ailelerin araçları burada. Normalde biz giremiyoruz araçla ama onlar girebiliyorlar. Çok güzel ya. Harika. Muhteşem gerçekten. Allah kimin gönlünden buralara gelmek, böyle yerler görmek ya da benzer yerler görmek istiyorsa dualarını kabul etsin. Kahvaltımızı da şuradaki yerde yapacağız. Efsane bir görüntü. Şelaleyi görüyorsunuz. Biraz uzakta. Gerçekten doğası bence Karadeniz'e çok benziyor. Herkes benzetiyormuş işte. Şu farkı gördüm, bu farkı gördüm demeyeceğim ama her yerde mi düzen olur? Yani her yerde mi bu çimler biçilmiş olur? Böyle bir uzaktan bir görüntüye baktığınızda her yer aynı. Bakın şurada ileride turistler yine yürüyüş yapıyorlar. İşte yine şu karşıda akan suyu görüyorsunuz. Bu bölge Unterschenken bölgesinde buraya bakan belediye yakacakları hazırlamış. Ki bu alana giriş ücretsiz mi? Yani şimdi ben mesela Bedava. turist Şimdi olarak geldim. kullanabiliriz. Yanımızda sucuğumuz olsaydı mesela burada sucuğumuzu pişirebilirdik. Menemenimizi yapardık. Aynı zamanda bunu tutuşturmak için de çıra gibi bir şey koymuşlar. Aa, Ve bunu çok kullanamayacaklar için de özellikle nasıl yapılacağını göstermişler. Talimat Adamlar daha ne gibi yapsınlar koymuşlar. yani. Burada da hazır odunlar var, kullanabilirsiniz. Ve manzaranın tadını çıkarak kahvaltınızı Çok güzel ya. yapabilirsiniz. Daha şemsiye bile bırakmışlar yani. Mangallık ürünleri bırakmışlar, eşyaları. Her şey hazır. Gel Ve demiş tamamen bu ücretsiz. ortamın keyfini sür. Kesinlikle çok doğru bir karar alınmış buraya araç gelmemesi için. Sadece burada yaşayanlar araçla giriyor ama normalde turist olduğunu düşünsenize. Turist araçları burada her yerde. Hem manzara gidecek hem de çok yani alana zarar verecek bir şey. Kaç metre yüksekliğinde acaba bu şelale? Ay ne kadar güzeller. Şu Milka ineğinden bir tane gördük. Çok uzaktasın. Keşke biraz daha yakında olsa da yakından görebilsek. Şu ilerideki sanırım köşedeki ev ama soldaki otel gibi bir şey. Bak zaten üzerinde tabelası var. He, o otelmiş. Öyle söyledi Hakan Bey. Onların lideri gibi bir şey herhalde. Gelip çantaya yaklaşıyorlar.
Peki Artvin Şavşat'taki ineklere benziyor mu? İneklerimiz daha güzel. Sayın Türkiye, ben söylüyorum. Bakın milliyetçi biri. Dur kaçma. Uy uy uy. Ay ay ay. Tekrardan 45 dakikalık dönüş rotamız olacak. Açıkçası bu sefer 45 dakika sürmez çünkü daha yokuş eğimli bir yerden gideceğiz ve bugünkü ikinci durağımıza geçmiş olacağız. Şu odunların da zaten bunun nizami durması lazım bu arada yani. Ama ya burada genel olarak düzen her yerde hakim olduğu için herhalde insanın dikkatini çekiyor. No. Güle güle. Never come here. Okay. But we have been here for 3 times. Have a nice trip. Yeah, you too. 10 günümüz var dedi toplamda. 1922 yılında yapılan bir ilkokul görüyoruz şu anda. 1986'da da tekrar restorasyon mu olmuş? Çok böyle ya bu da. Dış cephesini betonlaştırmıyorlar çoğu yerin. Mesela belki şunun iç tarafı betondur ama dışını güzelce doğaya uygun, hani ortama uygun şekilde Bırakıyorlar. ahşapla kaplıyorlar ki göz tırmalamasın. Şimdi buradan İsviçre'nin ilk üstü açık teleferiğin olduğu bölgeye gideceğiz. Öykülere bineceğiz tabii ki buradan. Ama öncesinde İsviçre hayatına dair bilgiler. Evet. Şimdi park yeri ücretini ödemem gerekiyor. Onun için Twint adlı uygulamaya giriyorum. Yüzümü okuttum ve pay ödeme diyorum. Hemen barkodu okuttum. Tabii kayıtlı olan bir şeyim var. Ne derler? Önceden Bakalım. sisteme kayıt Evet. oluyorsunuz. Evet, ne kadar istiyorum mesela saat 2'ye kadar burada şey olsun diyorum. 2.80. Uçağa kadar diyorum burada kalacağız diyorum. Mesela ya da şöyle. Saatini ayarlıyorsunuz. Saatini yani. ayarladım. 3 franklık. 14-17'ye kadar buradayız dedim. Ve ödemeyi yap dedim. Bu kadar. Ödedim. Haydi gidelim. Süper. Saati ayarlamak çok güzelmiş. Evet. Gıcırdayan ahşap feniküler Kelti durağına götürecek. Kelti durağında ineceğiz ve şu üstü açık teleferikle Stanzerhorn'a çıkacağız. Şuraya. 1850 metre yükseğe çıkacağız bugün. Böyle ahşaptan yapılmış. Tamamen işte turizm. Yani her şeyi turizme kazandırmışlar. Şöyle bir yer değiştiririz. Hazırsak gidiyoruz. Ücreti ne kadar? Ya buranın çıkışı 82 frank. Ne? Bu sene arttırdılar. Yani 82 frank. Evet. Bu turu yapmak yani. Evet, sadece bunu şu ücreti 82 frank. Yani tek 82 frank. İkinci çıkacağımız yer 78 frank. Tekne turu da bir 50 frank da o var. Çok pahalı ya. Gerçekten güzel bir deneyim ama 82 frank 1-2 dakika pahalıymış yani. Birazdan muhteşem manzaralar görecekmişiz. Dağ keçisi falan da görebiliyormuşuz galiba. ...400 metre fenikülerle devam edecekmişiz. Koştuk buraya koştuk çünkü çok turistik ve sadece bir alan çok aşırı güzelmiş. Buradan yukarı çıkacağız. İsviçre'nin ilk üstü açık teleferiymiş burası. Bir hareketi hissedince bir tedirgin olmadık değil. Şu an ulaştığımız yükseklik bu. Şu an bayağı yüksekteyiz. Üst kısma çıktık. Burada yine restoranlar var. Bakalım. Oo. Karşı karşıya daha ne olsun?
Tepeye çıktığımızda Heidi'nin evi gibi bir ev var. Yani gerçekten aslında Heidi'nin evi değil tabii ki. Heidi zaten kurgusal bir karakter ve rehberimiz Hakan Bey'in de dediği gibi İsviçre'nin her yerinde bir Heidi yaşamıştır. Burada normalde dağ sıçanları da çok fazla bulunuyormuş da şu anda görünmüyorlar. Tabii ki insanlardan dolayı da olabilir. Rigi, nereye gideceğiz? Tam karşıda mı? Karşıdaki direk var ya. Evet. Onun oraya gideceğiz. Çin taşının oraya. O peki direk mi yoksa haç mı? O direk. Büyük bir direk. Yani en az 5-6 kantondan net görülen direk. Şuradaki. Burası dağların ejderhalar dağı. Masallar dağı. Efsaneler dağı. Pilatus. Orası da dağların kraliçesi Queen. Ki neden efsaneler dağı? Çünkü ta 1400 yıllardan beri burada efsaneler anlata gelmiş. Orada ejderha gördük. Orada alevler çıktı. Koyunu mu yedi ejderha falan. Hikayeler anlatla. Kimisi korkmuş. Kimisi masallar anlatmış. Hikayeler uydurmuş. Son 20-25 yıldır da dağın simgesi artık ejderha. Sadece ejderha simgesi. O efsanelerden dolayı Evet, yani. efsanelerden ötürü böyle bir şey oluşmuş. Diğeri de çok büyük 3 gölü gördüğü için, aslında 3 göl değildir. Açık havada 12 tane gölü görebilirsiniz o zirveden. Dağların kraliçesi demişler. Kimisi burayı çok sever, kimisi burayı çok sever ama benim en sevdiğim yer burası. Stanzerhorn. Biz de tam şu an ortada gibiyiz zaten. Evet. İkisini de görebiliyoruz tepeleri. 4 kanton gölünün en güzel manzarası burası olduğu söylenir. 4 kanton gölü karşımızda. Bir tarafımızda Pilatus, bir tarafımızda Rigi, arka tarafımızda da Bern Alpleri, İsviçre Alpleri. Alplerle karşı karşıyayız. Stanzerhorn bu noktada bize istediğimiz her Alpleri şeyi gerçekten tam net görüyoruz artık. Normalde burada mı oluyorlardı çok 5-6 fazla? tane var burada. 5-6 tane. Acıkınca çıkarlar şuradan yerler, içerler. Ve, geldi. Hani nerede? Merhaba. İnekler gibi, dağ keçileri gibi işte dağ sıçanları da İsviçre'nin simge hayvanlarından bir tanesi. Vallahi göremeyeceğiz zannetmiştik ama gördük. Şu manzarada kahve içmek isterseniz 4,60 frank. Kahvemizi içtik, manzaranın tadına doyduk derken gökler gürlüyor. İnsanlar nasıl derdi toplu burada. Herkes kendisini götürüyor, bırakıyor. Aslında Türkiye'de de birçok yerde var da daha yeni geldi. Tamam, çaktım. Hazır mıyız? Cahiniş biraz daha korkutucu olabilir. So you can speak Turkish? No? Just? Understand a bit some words. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederim and Hadi let's go. Şimdi denk geldik, bizim Türkiye'den olduğumuzu anladı. Dedim nasıl anladın? Biraz 3-5 Türkçe kelime biliyormuş. What's your name? Siddhi. Siddhi. My name is Şeyma. Nice to meet you. Where are you from? India. India. Which part? Mumbai. Mumbai. Yeah. I stayed in Hyderabad, so you know. So how do you like Mumbai? Yeah, nice. Not Mumbai, actually India in general. You never been to Yeah, I love the people because they were so nice. Yeah. Kılıyor yağmurdan. Aynen sol tarafta. Bu tarafta çok yağmur yağıyor ya. Diyor ki aşağı inmek zorundayız diyor. Şimşek çakabilir diyor. Bakın aşağıda böyle yürüyüş rotası var. Bir gördüm. Yürüyüş yapıyor galiba değil mi? Evet. Bir anda... Ama yürümek zor buradadır ya. Büyük bir aksiyonla 1 dakika sonra kalkacakmış. Şimdi Rigi bölgesine geldik. Birinci sol tarafa oturun. Yani Trenle yukarıya çıkacağız. İçerisi tıklım. Metrobüste gibiyiz. Gel şurada 2 yer boşmuş. son 15 dakikada. Çekin. Amcama bak ya, yürüyerek çıkıyor.
İşte o direk, bu direk. Ve bu. Bizim Çamlıca Kulesi. Çamlıca Kulemiz daha büyük, daha uzun. Kapıştıralım. Oraya çıkacağız. Ayaklarında derman olanlarla. Haydi gidelim. Bayağı bir turist grubun içerisinde kaldık. Neden bu kadar Çinli var burada? Evet, her yer Neden? Neden? Bir sebebi var. Bir sebebi var. Burada bu kadar Çinli olmasının bir sebebi var. Nedir efendim? Zengin olmalı. Yok değil. Şimdi şöyle bir benim teorim var. Her ülkenin %5'lik bir kısmı kaymak tabakadır. Süper multi zengin. Ama buraya gelmelerinin başka bir sebebi var. Dağın tepesinde Çin'den gelmiş bir taş var. Onu görmek için Emei Dağı'ndan buraya taş taşımışlar. 8 tonluk. Buradan da oraya taş taşımışlar. Ki olan insanların çoğunu İsviçreli desek her 9 kişiden biri milyarder derdik. Ama buradakilerin hepsi turist. Bir istatistiğe göre İsviçreliler çok zengin efendim ve her 9 kişiden biri milyarder. Tabii frankla. Yağmur gördük, kar gördük, güneş gördük. Ben daha ne vereyim? Ne vereyim abime? Raclette yediniz, fröşte yediniz, fondü yediniz. Tepede, ileride bir haç görüyorsunuz. Ben şimdi tabii oraya kadar gidemem yakınına. Hava da müsait değil. Ama genellikle bu çoğu yerde Hristiyanlar seviyor böyle en tepeye bir tane haç yerleştirmeyi. Bayanlar baylar işte karşınızda 12 gölü görebileceğiniz yer. Hakan Bey böyle anlatmıştı burayı da kendisinden çalayım dedim biraz. Şimdi göllerin isimlerini sizden duyalım. Taklitler asırlarını yaşatır. Ama Baylar bayanlar, kaydıraktan kayanlar. Huzurlarınızda 12 gölü çıplak gözle görebileceğiniz Rigi Kulm Tepesi. Dağların kraliçesi adıyla bilinen Rigi Kulm, İsviçre'nin en güzel manzaralarından birine sahip. İşte huzurlarınızda ta Çin'den getirilen 8 ton ağırlığındaki taş. Kardeş Dağ uygulamasıyla Emei Dağı ve Rigi Dağı kardeş olmuş. Önce bu dağdan Emei'ye taş gitmiş. Sonra ardından 2014 yılında 8 tonluk bu taş buraya getirmiş 2015 yılında. vay Evet be. ve şu anda Çinliler burayı yıkıyor. Yılın her döneminde Çinliler buraya gelirler böyle süslenirler. Ama gerçekten güzel taşmış yani Evet. 8 ton. Nasıl getirdiler? 8013 kilometre uzaklıktan getiriliyor bu taş. Çılgınlıkta sınır yok sayın seyirciler. Trenimiz geldi. Tekrardan aşağı doğru ineceğiz. Bu sefer teleferik ile devam edeceğiz. 2 durak sonra. Şansımıza da tam dönerken böyle güneş açtı. Aslında böyle devam ediyor. Bindiğimiz yere kadar gidebilirdik normalde ama buradan tekrardan başka bir Vegis'e ineceksiniz. Teleferikle Vegis'ten de tekneyle Luzern'e geçeceksiniz. Kaybolmazsınız. hayırlı yolculuklar. Neyse buradan işte başka bir durağa gidip oradan da tekneye binip Luzern'e geri gideceğiz. Zaten yolunuzu kaybettiğiniz anda böyle şeylerde her zaman kalabalığı takip etmek en önemlisidir. Umarım yanlış yere gitmezler. Birkaç kere yaptım o hatayı ben. Aynen yok. Tam onu diyordum zaten. Birkaç kere yanlış yere gittim. Atina'da falan kaybolmuşluğum var yani. Bana mı? Asla. Kız sen benim namım o. Benle giden herkes bir yerde mutlaka kaybolur. Keşke bunu başta söyleseydin. Ama kaybolmanın da ayrı bir güzelliği var bence. Sizi İsviçre'nin arka sokaklarına götüreceğim arkadaşlar. En tehlikeli mahallelerine gideceğiz şimdi. Dedemin aynısı bu teyze ya. O kadar tatlı ki. Aynen. Vegis. İşte bu teleferiği kullanacağız. Asyalılar bir de ben böyle çekiyorum her şeyi. Teleferiğimize binip aşağı devam edeceğiz. Ole. Neden bu kadar çok hızlı alıyorsun?
Hemen kalabalığı takip ediyoruz. Dediğim gibi taktik olarak bunu uyguladım. Yok ama gerçekten kolaymış. Şimdi buradan teknelere gidiyoruz. Binayı göstermek istiyorum da tam gösterebilecek miyim bilmiyorum. Çünkü ilginç bir şey anlattı Hakan Bey. Bu inşaatlardan önce, tabi burada inşaat başlamış da, inşaatlardan önce böyle bazı yerlerde demirler görmüştük ve o demirleri önceden oraya koyuyorlarmış ki bakın biz bu uzunlukta buraya bir bina yapacağız ya da bir şey yapacağız. Şikayeti olan gelsin bize söylesin önceden diye, önceden böyle direklerle o uzunlukta şeyler koyuyorlarmış. Beni tutuyorlarmış, hapse 100 frank bedeli. Olabilir yani, gerçekten çiçek kopardığın için yani 600 frank değildir ama 100 frank. yine de şey belli bir frank cezası vardır yani. Şehirler de genel olarak sakin ama böyle çok hareketli bir şehir görmedik daha. Yani gittiğimiz şehirlere göre tabii, bölgelere göre. İçin iskelede bu tarafta bir yerde mi? Böyle izlenim olarak bana ne hissettirdi biliyor musunuz? Ohri Gölü'nün etrafında da yürümüştüm falan. Ya tabii ki hani çok değil ama bilmiyorum, ilk bir göl olmasından dolayı mı bilmiyorum, bana öyle bir hatırlattı, anımsattı o günleri. Gerçekten Ohri Gölü'nde çok beğenmiştim. Hatta şey demiştim ya, insanlar buraya hani böyle günübirlik gelenler de oluyor. Bence burada gelin kalın. Ben yüzdüm de güzeldi. Sonra tabii ama orada sakın çeşmeden su içmeyin. Sonra rahatsızlandığım için ayrılmak zorunda kalmıştım. Bilmiyorum. Yani benzetmek doğru mu? Ama bilmiyorum. Göl göldür ya. Allah Allah. Bana orayı anımsattı. QR kodlar bende. Şuradan. Üst kata çıkmayacağız. Buralar zengin bölgeler herhalde. Eminim bu gölde de yüzmek keyiflidir ya. Lungern. Lungern. Evet, Lungern Gölü. Bak yanınızdaki belki de Güney Kore'de. Güney Kore dizisi de burada bir çekildi. O meşhur Kore dizisi burada mı çekilmiş? Crash iki sahnesi. Bir şeydi ya. Çok Hadi, meşhur landing crash da. on you. İzledim mi izlemedim ama duymuştum yani Hadi burada canım. meşhur bir yerde diye. Ya. Çok fazla mı Koreli? Peki bir şey soracağım. Mesela buradaki evlerin kirası ne kadardır tahmini? Bunlar kişiye ait. Bunlar kişiye ait. Evet evet, bunlarda kira falan yok. Şu kişiye ait. Nasıl anlıyoruz peki bunun kişiye ait veya kiralık olduğunu? Yok bunlar geleneksel İsviçreli bunlar, öyle kolay kolay kiralık olmazlar yani. Anladım. buradakiler yani adamların kendi evleri, şu bölge. Karavan ve çadır kamp yeri var. Yazın var ya, orada yer bulamazsınız. Var. Şeyden sordum mesela Singapur'da insanlara böyle devlet diyor ki yani ev sahibi olsun diye her vatandaşı çok büyük kolaylık yapıyor. Kendi vatandaşı. Zaten Evet. Singapur vatandaşı olmak da çok zor. Yapmıyor yani asla. Evlenseniz de yıllarca falan filan. İsviçre'de birebir aynı. Aynı değil mi? Evet, Ya İsviçre anladım. vatandaşı olmak çok zor, çok zor. Çok zor. Bir de peki burada hani ev almalarında bir devletin Şöyle, şeyi var mı? Amerika'daki gibi bir mortgage sistemi var. Bir evin fiyatı 1 milyon frank diyelim. 5'te birini ödemek zorundasınız. 5'te birine kadar 200 binini ödüyorsunuz. Geri kalanını da ömür boyu taksit yapıyorsunuz faiziyle. O şekilde ev Hollanda'da sahibi falan da öyleydi olabiliyor. galiba. Evet, bu şekilde çok insan ev sahibi oluyor yani. Ömür boyu ev parasını deniliyor. Yani burada hiç kiralık ev yok o zaman. Bunların hepsi. Bir de burada şu an bunlarda mesela küçük böyle hafif voltaj geçiyormuş buradan, elektrik. Çünkü inekler böyle geldiğinde bunun sayesinde yukarıya doğru daha fazla devam etmiyorlarmış. Uyarı sistemi gibi. Aşağı doğru uçma da. İzle. Yemin ediyorum Hazerkan Mehmet Çelebi miydi, Ahmet Çelebi miydi, onun gibi gidiyor. Bu video Hülya'nın benzetmeleri üzerine devam edecek. Çok isterseniz ben şey yaparım, arada kanala katılırım. Yani buram buram inek boku kokusu haricinde gerçekten çok güzel bir manzara. Hikayet dinliyorum zannetmeyin tabii ki. Yani doğa olduğu için ama burada biraz fazla keskin geldi.
Bir burnum şey oldu yani. Şimdi benzin istasyonunda durduk. Bekle. Götüreceğim. Yok. İsviçre'de herkes kendi dolduruyor benzinini. Ne Bizden- kadar litresi? Litresi 1.90'dı. 1.93 olmuş burada. 1.93 benzinin. Yani ne kadar oluyor? 70 liraya yakın. 70 lira. 70 liraya yakın. Oradan kartı gösterdim. Kartımın pinini verdim. Dedi ki gidip doldurabilirsiniz. Dolduruyorum. Şu anda 12 frank etti mesela. 13 frank, 14 frank. Onu kartımdan otomatik olarak çekiyorlar. Pompacılardan gerek kalmıyor. Avrupa'da genelde yok zaten pompacı. Evet. Almanya'da falan Almanya'da böyle. da yok bildiğim kadarıyla. Fransa'da Yok, falan da evet. gördüm. Orada da yoktu. İsviçre'de hiç yok. Türkiye'de var. Niye? Türkiye'de gerek var. Şimdi burada birinin çocuğu olduğunda bu şekilde doğum tarihi 2016 mesela. Sara 2016 doğumdaymış. Bir çocuk doğduğunda böyle işte plakalar yapıştırıyorlarmış ve bölgeden geçen de aslında burada yeni doğan bir çocuk olduğunu bildiği için daha ses yapmadan geçiyormuş ve uzun yıllar saklıyorlarmış. Mesela 2016 var, 2019 var. Evet, hatırası da kalıyor yani. Aynen. Bir de 2017 var galiba. Bu basit bir şeyler. Güven tezgahı. İsteyen istediğini alıyor ve parasını buradaki kasaya atıyor. Ondan sonra da şey yapıyor. Ayrılıyor gidiyor. Normalde böyle. Niye kilitlemişler? Hani güven tezgahıydı? Almak şans getirmez demişler. Birileri buradan hırsızlık yapmış ya. Adam İşte İsviçre'de İsviçre olmadı be artık. Vay be. O da bitti. İsviçre'de bitti. Ama İsviçreli bunu yapmaz yani. Yabancılar yapıyor. Ne yazık ki yabancılar yapıyor. Bizde almak sana şans getirmez. Normalde bakın bölgesel ürünler, ev yapımı reçeller, sirkeler, ev yapımı cipsler, şunlar bunlar her şey var. Ve insanlar buraya gelip alışveriş yapıyor normalde. Sonra da parasını bırakıp normalde aynen öyle. işte açıp alıyorlarmış ama Kasa da buradadır normalde. aynen. Orada içecekler var, kaşarlar var. Evet ama maalesef işte hayat İsviçre'yi de bozdu. Evet. Zaten güvenlik kamerası da koymuşlar ama demek ki çok da işe yaramamış ki kapatmışlar. Evet. Güven tezgahı diye bir şey kalmadı. İsviçre bitti. Hadi gidelim. Bitmiş İsviçre ya. Gidelim kardeşim ya. Ve konaklayacağımız yere geldik. Gerçekten çok tatlı duruyor. Ben çok beğendim dıştan. Umarım içerisi de güzeldir. Bizim avantajımız şimdi 4 kişi olduğumuz için odaları tabii ki ona göre seçiyoruz ve 4'e bölme şansımız oluyor. Biz genellikle, yani ben demeyeyim, ben sonradan dahil oldum ama genellikle bu konaklama yerlerini biz Booking'den hallettik. Reklam değil. Deneyim aktarımı. Odanın içerisinde böyle 4 tane farklı yatak var. Dün böyle çift kişilik 2 yatak vardı. Buranın geceliği de 50 frank. Yani kişi başı bize 50 franka geldi. O zaman sabah görüşürüz.